Hiç düşündünüz mü? Bir rejim neden ülkesinin en parlak, en sevilen sanatçılarından birini öldürmek ister? Bugün bu sorunun cevabını İspanya'nın en trajik ve en unutulmaz figürlerinden biri olan Federico García Lorca'nın hikayesinde arayacağız. Takvimler Ağustos 1936'yı gösteriyor. Yer Granada, İspanya. İspanya İç Savaşı'nın o ilk, o en kaotik günleri. İşte tam o sırada koca bir nesle ilham veren bir ses sonsuza dek susturulmak üzereydi. Peki resmi kayıtlara ne geçti dersiniz? Aynen bu cümle. Savaş yaraları sonucu hayatını kaybetmiş. Bu kadar. Soğuk, bürokratik bir ifade. Ama aslında bu, faşist bir manga tarafından infaz edilen dahi bir şair ve oyun yazarının ölümünü örtbas etme çabasından başka bir şey değildi. İşte bu sorunun cevabını bulmak için her şeyin başladığı yere, Lorca'nın ruhunun doğduğu topraklara, Endülüs'e gitmemiz gerekiyor. Lorca'nın o eşsiz sanatçı ruhu, İspanya'nın güneyindeki Endülüs'ün o güneşli, o capcanlı topraklarında şekillendi. Şimdi bakın, burada sıralananlar sadece biyografik bilgiler değil, aslında Lorca'nın kim olduğunun bir özeti. Liberal, eğitimli bir aile, ona sanatı, müziği, şiiri aşılayan bir öğretmen anne ve tabii ki halk şarkıları, dadısının ninnileri, bütün bunlar onu gürültülü oyunlardan uzak tutan o hassas sağlığıyla birleşince ortaya müthiş bir gözlemci çıkardı. O, etrafındaki dünyayı, o sesleri, o hikayeleri adeta bir sünger gibi içine çeken bir çocuktu. Ve işte tüm bunlar ileride eserlerinin can damarı olacaktı. Zaten kendisi de ne diyor bakın? Bütün çocukluğum köydür. Çobanlar, kır, gök, ıssızlık. Yani onun için üniversite sıralarından önce ilk ve en büyük öğretmen doğanın ve kırsal hayatın ta kendisiydi. O eşsiz sanatçı kimliği işte tam da burada şekillendi. Ve sonra 1919'da Lorca Madrid'e taşındı. Ve işte o zaman Granada'nın o sessiz gözlemci çocuğu İspanya'nın sanat sahnesine adeta bir fırtına gibi daldı. Madrid'deki hayatı gerçekten baş döndürücü. Düşünsenize, 1919'da ülkenin en parlak beyinlerinin buluştuğu Residencia de Estudiantes'e geliyor, Salvador Dalí, Luis Buñuel gibi isimlerle arkadaş oluyor, sadece 2 yıl sonra ilk şiir kitabını yayınlıyor, 1928'e gelindiğinde ise Çingene romanslarıyla artık bütün İspanya'nın tanıdığı en ünlü şair oluyor. Yani 10 yıldan kısa bir sürede kimsenin tanımadığı bir öğrenciden 27 kuşağı denilen o efsanevi sanat akımının parlayan yıldızına dönüştü. İnanılmaz bir yükseliş. Bu dönemdeki eserleri gerçekten çok önemli. Şiirlerinde İspanyol folklorunun o derin ruhunu yakalayıp ona yepyeni, modern bir nefes üflüyordu. Özellikle Çingene romansları. Bu eser, o güne kadar toplumun hep kenara ittiği romanların dünyasına alıp onu mitolojik, neredeyse destansı bir dille yüceltti. Daha önce hiç duyulmamış seslere hak ettikleri onuru iade etti adeta. İşte bu sözü onun sanata bakışını çok güzel özetliyor. Ateşi ellerimde taşıyorum ama edebiyatsız anlatamıyorum. Yani onun için şiir böyle masa başında yapılan entelektüel bir egzersiz falan değildi. Aksine içinden taşan, kontrol etmesi gereken ilkel, temel bir güçtü. Sanat hayatın kendisiydi onun için. Ve sonra takvimler 1931'i gösterdi. İspanya'da demokratik ikinci cumhuriyet kuruldu. İşte bu, Lorca için yepyeni bir kapı açtı. Artık sanatını sadece kişisel bir ifade aracı olarak değil, toplumsal bir ilerleme için kullanma fırsatı bulmuştu. Ve bu fırsatı La Baraka ile değerlendirdi. Nedir La Baraka? Aslında gezici bir üniversite tiyatrosu. Cumhuriyet'in Eğitim Bakanlığı da destekliyor. Amaç ne? Amaç İspanyol tiyatrosunun o büyük klasik eserlerini alıp köylere, kasabalara, çoğu okuma yazma bile bilmeyen halkın ayağına ücretsiz götürmek. Müthiş bir vizyon değil mi? Yani La Baraca'nın misyonu aslında çok katmanlıydı. Bir yandan tekerlekli bir tiyatro ile İspanya'yı köy köy geziyorlardı, diğer yandan Lope de Vega gibi klasik ustaların eserlerini sahneliyorlardı. Ama bunu yaparken sadece eğlendirmiyor, aynı zamanda sanatı bir eğitim aracı olarak kullanıyorlardı. Ve en önemlisi, bu klasik eserleri tozlu raflardan indirip onlara modern, hatta devrimci bir ruh katıyorlardı. İşte sanatın dönüştürücü gücüne olan inancının en somut kanıtı buydu. Ve bu dönemde sadece başkalarının eserlerini değil, kendi başyapıtlarını da yazmaya başladı. Kırsal Üçleme, Kanlı Düğün, Yerma ve Bernarda Alba'nın Evi. Bu oyunlar İspanyol tiyatrosunda bir devrimdi. Neden mi? Çünkü kırsal İspanya'daki o görünmeyen, konuşulmayan gerçekleri sahneye taşıdı.
bastırılmış tutkuları, katı namus anlayışını, kadının toplumdaki o sıkışmışlığını. Bu oyunlarla geleneksel İspanyol toplumunun temellerini çok cesur bir şekilde sorguluyordu. Ama Lorca'nın sanatı böyle zirveye tırmanırken, İspanya'nın siyasi atmosferi de giderek kararıyordu. Ülke trajik bir çatışmanın eşiğine geliyordu. İspanya adeta ikiye bölünmüştü. Bir tarafta Lorca'nın da La Barca ile temsil ettiği, sanatı ve eğitimi halka yaymayı amaçlayan Cumhuriyet'in ilerici vizyonu vardı. Diğer taraftaysa General Franco'nun liderliğinde yükselen aşırı milliyetçi, otoriter ve şiddeti savunan Falange hareketi. Yani birbiriyle asla uzlaşamayacak iki farklı dünya görüşü karşı karşıyaydı. Ve Lorca bu konuda pozisyonunu çok net bir şekilde ortaya koymuştu. Ne diyor bakın, Haziran 1936'da, "Ben herkesin kardeşiyim. Soyut bir milliyetçi fikir uğruna kendini feda eden adamdan hoşlanmam." İşte bu cümle aslında her şeyi özetliyor. O, çok yakında ülkenin kontrolünü ele geçirecek olan o faşist ideolojinin tam karşısındaydı. Artık sadece bir sanatçı değil, Cumhuriyet'in kültürel bir sembolüydü. Ve 1936 yazında o kaçınılmaz çarpışma yaşandı. Temmuz 1936. Lorca, başyapıtı Bernardo Alba'nın evini daha yeni bitirmiş ve belki de hayatının hatası olan bir karar veriyor. Göreceli olarak daha güvenli olan Madrid'den ayrılıp Granada'daki ailesinin yanına dönüyor. Sadece günler sonra General Franco'nun isyanı başlıyor ve Granada anında milliyetçi güçlerin eline geçiyor. Bu demek oluyor ki şehrin en ünlü, en ilerici aydını olan Lorca artık bir numaralı hedefti. Sonrası çok acı. Faşist milisler tarafından tutuklanıyor, birkaç gün bir yerde tutuluyor ve sonra bir gece yarısı bir tepeye götürülüp kurşuna diziliyor. Cesedi isimsiz bir mezara atılıyor. Henüz 38 yaşındaydı. Onun ölümü, faşizmin ne kadar barbar olabileceğinin bir sembolü haline geldi. Peki, en başta sorduğumuz soruya geri dönelim. Bir rejim, bir şairi öldürdüğünde aslında neden korkar? Belki de cevabı şudur. Onlar Lorca'nın sesini susturdular, evet, ama kelimelerini, fikirlerini asla susturamadılar. Onun sanatı bugün bile baskıya karşı direnişin ve insan ruhunun ölümsüzlüğünün en güçlü kanıtı olarak dünyanın dört bir yanında yankılanmaya devam ediyor. İşte bu Federico Garcia Lorca'nın asla susturulamayan mirasıdır.